Hiç fark ettin mi? Aynı ev, aynı alışkanlıklar ama faturan gitgide yükseliyor. Sen değişmedin. Sistem değişti. Ve bu değişim sandığından çok daha derin. Çünkü bu sadece bir fiyat artışı değil. Bu onlarca yıldır biriken bir dengesizliğin faturana yansıması. Sistem sana her ay küçük bir mesaj gönderiyor. Ve o mesajın arkasında çok daha büyük bir tablo var. İşte bunu konuşacağız. 1970'te dünyada 3,7 milyar insan vardı. Bugün 8,1 milyar. Ama asıl mesele sadece nüfus değil. O 3,7 milyar insan günde birkaç lamba ve bir televizyonla yaşıyordu veya radyosunu çalıştırıyordu. Enerji tüketimi tahmin edilebilirdi. Sistem o ritmi tanıyordu. Bugün 8,1 milyar insan var. Her biri ortalama 3 tane ekran taşıyor. Sabah kalktığında telefonunu eline alıyor. Mutfakta gidiyor, televizyonu açıyor. Modem zaten 7/24 çalışıyor. Akıllı termostat veri gönderiyor. Kapı zili bile Wi-Fi'ye bağlı. Ve bu cihazlar sadece açık değil. Sürekli bir şeyler yapıyor. Arka planda güncelleme alıyorlar. Sunucularla konuşuyorlar. Sen uyurken bile çalışmaya devam ediyorlar. 50 yıl önce talep düz bir çizgiydi. Sonra hafif bir eğim oldu. Şimdi ise bir rampa. Ve her yeni cihaz, her yeni platform, her yeni servis hepsinin görünmez bir elektrik faturası var. Sadece senin değil, sistemin faturası var. Son birkaç yılda bu tabloya devasa bir şey eklendi. Yapay zeka. Yapay zekaya şu an bir mesaj gönderdiğinde arka planda bir şehir büyüklüğünde bir altyapı ayağa kalkıyor. Binlerce sunucu var. Her biri saniyede milyonlarca işlem yapıyor. Her işlem ısı üretiyor. Isı artınca soğutma devreye giriyor. Soğutma artınca hem elektrik hem su tüketimi katlanıyor. Bu yüzden bu merkezlere sadece bilgisayar odaları sanmak hata. Bunlar 7/24 çalışan dev fabrikalar. Şehirlerin hemen yanında kurulmuş görünmez sanayi tesisleri. Ama bacası yok, dumanı yok, gürültüsü yok. Bu yüzden gözden kaçıyorlar. Küresel finans analistleri yapay zekanın veri merkezi elektrik talebini 2030'a kadar 2,5 katına çıkacağını öngörüyor. Mevcut tablonun 2,5 katı sadece 5 yılda. Ve sen sadece bir mesaj yazıyorsun, bir şey soruyorsun. Ama bir yerde koca bir makine hiç durmuyor. Örneğin İrlanda Dublin nüfusu 5 milyon olan küçük bir ülke ama Avrupa'nın en büyük veri merkezi üslerinden biri haline geldi. Sebebi ise basit. Soğuk iklim, vergi avantajı, güçlü fiber altyapı. Sonuç insanlar tasarruf yapıyor, elektriğini kısmaya çalışıyor, ışıklarını kapatıyor. Ama Dublin çevresindeki veri merkezleri ülke elektriğinin çift haneli yüzdelerine yakın bir pay tüketiyor. Bireysel çaba arka planda dönen makinenin önünde küçük kalıyor. Şimdi Türkiye'den bahsedelim. Bu uzaktan izlediğimiz bir hikaye değil. Son yıllarda küresel teknoloji devleri birbiri ardına Türkiye'ye giriyor. Veri merkezi kapasitesi hızla büyüyor ve büyümek kağıt üzerinde güzel görünüyor. Yatırım geliyor, istihdam oluyor. Ama bu merkezlerin ihtiyaç duyduğu elektriğin büyük kısmı hala ithal kaynaklara dayanıyor. İthal kaynak döviz cinsindendir. Döviz yükselince maliyet de artıyor. Maliyet artınca şebekeye binen yük fiyata yansıyor. Fiyat yükselince zaten biliyorsun fatura gelir. Peki üretim tarafı bu hıza yetişebiliyor mu? Şöyle düşün. Bir enerji santrali inşa etmek istiyorsun. Çevresel izinler, mühendislik, inşaat, şebeke bağlantısı en hızlı senaryoda 7 yıl. Talep ise 6 ayda ikiye katlanabiliyor. Bu ikisi hiçbir zaman aynı hızda yürümüyor. Aradaki boşluk her geçen yıl büyüyor. Bir de şunu ekleyelim. Kömür ve doğalgaz santrallerini kapatıyoruz. Ki bu doğru bir yön. Yenilebilir enerji büyüyor ama artan talebi henüz karşılayamıyor. O geçiş sürecinde ortada bir boşluk oluşuyor. O boşluğu kapatmak için maliyeti yüksek ithal kaynaklar devreye giriyor ve o maliyet faturana yansıyor. En sessiz kısım ise şu. Dijital talep görünmez olduğu için geç fark ediliyor. Bir fabrika kurulunca haberlere çıkıyor, çevre raporları yazılıyor ama bir veri merkezi kurulunca sadece elektrik sayacı görüyor. Kamuoyuna bu haber yıllarca sonra gelir. O zamana kadar sistem çoktan değişmiş olur. Yapay zeka hayatı kolaylaştırıyor. Bunu inkar etmiyorum. Ama enerji tarafında görünmez ve büyüyen bir yük bırakıyor. Nüfus artışı, dijitalleşme, veri merkezleri, yapay zeka hepsi aynı yönü işaret ediyor. Talep büyüdükçe fatura da büyüyor. Ve bu sistem artık bireyin tasarrufuyla dengelenecek kadar küçük değil. Peki bu zincir kırılabilir mi? Ben bu soruyu uzun süredir soruyorum. Ve bu kanalda tam olarak bunun peşine düşeceğiz. Rakamlarla, gerçek örneklerle, işe yarayan çözümlerle. Çünkü sorun görünür hale geldiyse çözüm de görünür hale gelebilir. Sence bu denklem kırılabilir mi yoksa mahkum muyuz? Yoruma yaz.
Gerçekten merak ediyorum. Eğer bu tür içerikler sana bir şey ifade ettiyse takipte kal. Görüşmek üzere.